الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن أن نتبع هدي القرآن أن نتبع هدي القرآن الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء أن نتبع هدي القرآن وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. There is not a nation or a tribe to whom we have not sent a warner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Dr. Zakir Naik and I just arrived in Istanbul. It's an honor and a pleasure for me to be in this country, and my main purpose is to give a lecture tour to remove the misconceptions about Islam. Inshallah, on the 22nd of March I'll be giving a talk in Istanbul in this very auditorium, followed by a talk in Cyprus on the 25th of March, and finally in Ankara on the 27th of March. May Allah subhanahu wa ta'ala spread the message of Quran and Islam in this wonderful country, the continent and the full world. Bugün çok az Müslüman dünyasında çok az yönetici var. İslam'a karşı bu korkuda hedef gösterilen ve masum olan bu insanları müdafaa edebilecek çok az Müslüman yöneticimiz, idarecimiz var. And one amongst the few Muslim leaders who appreciate, who has the guts to support Islam openly is the president of this country, that is President Erdogan. Reis-i Cumhur olan Rajab Dayib Erdogan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Normally I don't have the habit of praising anyone unnecessarily, but you have to call a spade a spade. I believe you are lucky to have a president like President Erdogan who has the guts to call a spade a spade. Şanslısınız. Ben normalde çoğu insanı övmem ama siz şanslısınız bu ülkede olarak. We know what happened in Burma, in Myanmar, where Muslims have been butchered. No Muslim had the guts. It was President Erdogan who, alhamdulillah, not only supported, went himself to Burma to support the victims of the genocide. Müslümanlar arasında katledilirken bu katliama karşı ses çıkartabilecek cesarete sahip olan sadece Erdoğan'ı gördük. Sadece destek değil, kendi bir de gitti oraya. Having a leader is very important if we have a strong leader. And if we support a leader which is following Quran and Sunnah and the authentic Hadith, inshallah, Allah's support will be on the leader and the people following the leader, inshallah. Support and hikmah to President Erdogan so that the people, the Muslims in the world can adhere to the Quran and Sunnah more and we can practice our religion freely, inshallah. Ben Allah'ın Erdoğan'a cesaret ve hikmet vermesi için ona dua ediyorum. The other strategy used by the enemies of Islam to promote Islamophobia is İslam düşmanlarının İslam'a karşı korkuyu
arttırmaya çalışmasındaki usullerden bir tanesi de şudur. While I was having a press interview yesterday in Istanbul, one of the reporters asked me that what is your view regarding ISIS killing innocent human beings? Dün bir gazeteye verdiğim mülakatta, bir gazeteyle yaptığım konuşmada bana muhabir şu suali tevcih etti. İnsanları, masum insanları öldüren DAEŞ hakkında ne düşünüyorsun? ISIS is Islamic State of Iraq and Syria, Daesh, Dora, Islam, Syria. Irak Şam İslam Devleti olarak bilinen DAEŞ. I asked him that if I say I am the president of USA, will you write in the newspaper tomorrow that I interviewed the president of USA? Eğer ben Amerika'nın başkanı olsam, yarın sen gazetende Amerika'nın başkanıyla görüştün diye yazacak mısın? He said no. I said why? Because he said I know that you are not the president of USA. O da dedi ki hayır. Çünkü sen Amerika'nın başkanı değilsin. I said correct. You may say that a lunatic is claiming himself to be a president. Surely you knowing very well I'm not the president. You will not say the president of USA was in Istanbul even though I'm claiming to be so. Ben böyle iddia sürmek için verilmiş birisi. Unfortunately, most of us Muslims, including Muslim organizations, including Muslim media, they also say ISIS killed innocent people. How can an Islamic state kill innocent people? Ve birçok kanallar onların, yani ISIS'in, DAEŞ'in masum insanları öldürdüğünü söylüyor. Müslüman bir teşkilat, Müslüman bir cemaat, Müslüman bir topluluk nasıl masum insanları öldürebilir? If someone is falsely calling himself as an Islamic state, you have to disagree with it and call them anti-Islamic state. How can you call them Islamic state? Masum insanları öldüren bir şeyi sen nasıl İslam devleti olarak isimlendirebilirsin? Bir Müslüman kanal da bu hataya düşerek nasıl onları Müslüman devlet olarak isimlendirebilir? Onlara İslam karşıtı DAEŞ demek gerekir. We Muslims, by repeating this name and telling in our Muslim media that Islamic State has killed innocent people, what are we doing? We are creating an image in the mind of the non-Muslim that Islam is killing innocent people, Islamic State is killing innocent people. We are brainwashing them that Islam means violence. Biz bu insanlara İslam devleti diyerek öyle bir hataya düşüyoruz ki gayrimüslimlerin zihninde İslam devleti demek Müslümanlar ölen, masumları katleden bir devlet manasına geliyor. Bu yanlış görüntüye destek veriyoruz böyle yaparak. We are unintentionally, unknowingly helping the enemies of Islam in destroying the image of Islam. Biz hatalı bir şekilde sehven, yanlışlıkla İslam düşmanlarına yardım ediyoruz. İslam düşmanlarının İslam'ın o temiz mesajına zarar vermesine sebep oluyoruz, vesile oluyoruz. Few days back I was in Malaysia and I was in the office of one of the biggest media of Malaysia, and when I said this, immediately the owner of that media, that was Sinar Daily, said, Inshallah, from now onwards never will we quote them as ISIS, we will quote them as AISIS, Anti-Islamic State of Iraq and Syria. Birkaç gün önce Malezya'nın yayın yapan en büyük kanallarının bir tanesinin olduğu bir mekandaydım. Bu arada aynen bu söylediğimi ifade ettim. Onlara İslam devleti denilemeyeceğini ifade ettim. Ve oradaki kanalın sahibi de bana biz de bundan sonra onları İslam devleti değil, İslam karşıtı devlet olarak isimlendireceğiz dedi. We should not call them Daesh, we should call them Daesh, Dora Ghair Islami. Biz onları da İslam karşıtı olarak isimlendirmeliyiz. This is the way how we counter Islamophobia. Bu İslamofobia, İslam korkusuna karşı mücadele etme usulümüz. We Muslims unintentionally, unknowingly is helping the enemy to destroy the image of Islam. Biz bilmeyerek sehven hata ile Müslüman karşıtı insanların İslam'ın o temiz şehresine zarar vermesine yardımcı oluyoruz. When the enemies of Islam lay an allegation against an Islamic speaker or an Islamic organization which is spreading the message of Islam, the Muslims should support them. Eğer İslam'ın etrafında oluşturmak istenilen yanlış çehreye karşı mücadele veren bir davetçi varsa Müslümanlar
ona yardım etmeli, onu desteklemeli. The Muslim countries should support them. Müslüman ülkeler bu davetçilere destek vermeli. Now if we analyze, the country which has the maximum Islamophobia is USA. Eğer bir tahlil yaparsak yeryüzünde İslam korkusunun en yüksek olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. After 9/11, from the year 2002 to 2016, in a span of 15 years, 15,000 Americans were killed in USA. 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği tarihten 2016'ya kadar yani 15 sene boyunca 15.000 Amerikan vatandaşı katledildi. Do you know only 45 Americans were killed by Muslims? Ve biliyor musunuz bunlardan sadece 45'i Müslümanlar tarafından katledilen insanlar. That means 0.3% of the people killed out of 15,000, 45 is 0.3% were killed by Muslims. Bu çok küçük bir rakam. 0,0'lı noktalarda bir miktar. The Muslim population of USA is 2.5 to 3%. Amerika'da Müslüman nüfusun yaklaşık %2,5-3'ünü teşkil ediyor. That means an average non-Muslim American is killing 10 times more people than an average Muslim American. Müslüman olmayan bir Amerikan vatandaşı, Müslüman olan bir Amerika vatandaşından 10 kat daha fazla insanı katlediyor. Bunun manası budur. I would like to repeat that an average non-Muslim American in USA is killing 10 times more people than an average Muslim American is killing. Bunu tekrar etmek istiyorum. Ortalama bir Amerikalı Amerikalı Müslümandan 10 kat daha fazla insanı öldürüyor, katlediyor. So how can you blame Muslims for killing people and for terrorist attacks? Bu durumda nasıl Müslümanları teftiş hareketlerinden, terörist saldırılardan mesul tutabilirsin ve bununla itham edebilirsiniz? There's a website by the name of shootertracking.com. Shootertracking.com isimli bir site mevcut. It says that in the last 35 years there have been 350 mass shooters. Burada 35 yılda 350 seri katil var. Mass shooter means a person who kills many people together. Seri katil demek birçok kişiyi öldüren insan demektir. Out of these 350 mass shooters in the past 35 years, only one was a Muslim. Bu 350 seri katilden 35 senedeki 350 seri katilden sadece bir tanesi Müslüman. And the remaining almost all were white Caucasians. Ve neredeyse geri kalanların tamamı WASP yani beyaz Amerikalı. That means less than 0.3% of the mass shooter was a Muslim. Bu demektir ki %0,3'ten bile daha azı Müslüman seri katil. Zaten bir kişi. According to the FBI report of USA, they say that the right-wing organized group are a greater threat than Muslim groups for the US. FBI raporlarına göre aşırı sağ teşkilatlar Amerika'da Müslümanlardan daha büyük bir tehdit oluşturuyor, daha büyük bir tehdit. According to statistics, this tells us that a person has 5,000 times more chances in America and USA to be killed by police violence or violent gunmen as compared to by a terrorist attack in USA. İstatistiklere göre bir kişinin Amerika'da bir teftiş hareketinden yani terör saldırısından öldürülme ihtimali bir Amerika polisi tarafından öldürme ihtimalinden çok daha düşük, kat düşük. I'm sorry, it says a normal person has 5,000 times more chances of dying due to misdiagnosis or due to wrong diagnosis as compared to being killed by a terrorist attack. Yani yanlış tıbbi teşhis sebebiyle öldürme ihtimali bir saldırı tarafından öldürülmeden yani bir
teftiş hareketi, terör hareketi tarafından öldürülmeden çok daha yüksek. And a person has 100